Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Dün biliyorsunuz arkadaşlar, Şile Hanım dedim kıvranıyordu, kriz halindeydi doğum yapacağı için. Dün veterinerimiz söylemişti bugün takip et diye. Ona göre yarın veya gecesine gerekli müdahaleyi yapalım diye. Dünden beri Şile'yi takip ettik. Herhangi bir şekilde kendi hiçbir şekilde doğuramadı. Karnını sıvazladım, ovaladım ama hiçbir şey fayda etmedi. En son da dedik sezaryeni almamız gerekiyor. Normalde ben sezaryen istemiyordum. Onun sebebi de hem bir iyileşme süreci olacak hem masada kalma riski var değil mi hocam? Evet. Sezaryen. Vücudu çok düşmüş. Hayat riski var. Köyün ismi neydi? Şila. Şila'nın hayat riski var o yüzden. He, ateşi 35 derece bayağı düşük. Bakın Aynen. ayaklarının buralarında şişme oldu, altında şişme oldu. Karın tarafı iyice şişmeye başladı. Yani yavrunun da sıkışma ihtimalinden şüphelendik. Ultrasonda baktık. Ultrasonda şu anda yavrular yaşıyor görünüyor da. Şu anda veterinerimiz elinden geleni yapacak. Hocam sen biraz bize anlat şimdi ne oldu, ne bitti, sıkıntı nedir? İşte şimdi sen ilk getirdiğinde sezaryen ultrasonla baktık. Yavrular canlı görünüyordu. Ama vücut ısısı çok düşmüş. Vücut ısısı düşük olan hayvan hayat riski yüksek olur. O yüzden acil bir şekilde operasyon almamız gerekti. 35 riskte mi yani? Tabii 35 ya artık düşüyor yani. Normalde kaç olması lazım? 38 ile hani 38,5 arasında, hani Tamam. 37,5 olabilir. Bayağı en az. düşük o zaman. Tabii yani hani 37'den aşağısı artık vücut ısısı çok düşmüş oluyor ve organlara zarar veriyor. Hayat riski yüksek oluyor hayvanın. Evet. O şekilde. O Yani yüzden- gördün hiçbir şekilde hareket de edemiyor. Tabii aynen. Hani Peki sence böyle olmasının sebebi nedir hocam bunun? Erkek Ya- biliyorsun kangal kırması. Yavrular büyük, iri mi geldi? iri gelmiş olabilir. Belki işte bir iki tane yavru ölmüş de olabilir. Çünkü hani canlı yavru gördük ama ölü de olabilir. İşte, Belki ölenler ona zehirlemiş olabilir işte anneyi. bana öyle geliyor. Aynen olabilir. Bana öyle geliyor. Çünkü Bak. çok yavru var. Ölen de vardır, yaşayan da vardır. Bir şey Çünkü diyemem. çok köpeğim doğurdu bunca zaman. Evet. Normalde anne bu kadar çökmüyor. Benim aklıma gelen içeride dedim bir tane yavru öldü herhalde zehirlendi. Yani büyük ihtimalle. Anne etkilendi. Şu anda Şila kızıma anestezi yaptık. Uyuyor. Birazdan nasipse hocamız ameliyata başlayacak arkadaşlar. Sizden diyeceğim kızımıza dualarınızı esirgemeyin. Allah'ın izniyle ameliyattan sağ salim çıkar. Sizler de ona duacı olun. Çünkü dediğin gibi sezaryenle bir risk de var. Masada da kalabilir. İnşallah kızımız sağ salim ameliyattan çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar dün maalesef operasyon başarısız geçti. Şila Hanım'ı maalesef kaybettik. Dünden beri çok kötü durumdayım. Çok üzgünüm. Canım çok sıkkın. Moralim çok bozuk. Elimizden bir şey gelmedi. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Fakat insan ister istemez perişan oluyor, üzülüyor. Biliyorum ben size dedim yani biliyorsunuz sezaryen riskli bir operasyon. O yüzden de tahminim anesteziyi kaldıramadı. Bağışıklığı çok düşmüştü. Çünkü dün Şila'nın ateşi 35 dereceydi. Anesteziyi bağışıklığı kaldırmadı diye düşünüyorum. Yani bir sürü şey olmuş olabilir. Anladınız mı? Şimdi kafamda birçok düşünce var ama şimdi dillendirmiyorum. Canım çok sıkkın Şila ile ilgili. Allah'a bir şükür yine Şila'nın yavruları yanımızda yaşıyorlar. Gün itibariyle 11 tane yavrumuz oldu arkadaşlar. Dün geceden beri hiç uyumadım. Aldık onları akşam 5.30-6 gibi yavruları. O zamandan beri besliyorum, ilgileniyorum, besliyorum, ilgileniyorum. Yavru olduğu için 2,5-3 saat arayla devamlı yemek vermen gerekiyor. O yüzden hiç uyumadım geceden beri. Bir iki saat kesledim sabah. O da gene ister istemez alarm kurmuştum. Gene kalktım bunlara süt vermek için. Benim süt verirken sizlere de bir video çekeyim. Şimdi bu yavrularımız mazlum. Gariban, annesiz büyüyecekler. İnşallah yaşatabiliriz. Elimizden geldiğince çabalıyorum, gayret gösteriyorum. Fakat 2 tanesini kaybettik arkadaşlar. 11 yavrudan toplam 9 tane kaldı. Dün akşam gittim ben aslında Bella'ya uğraştım. Bella dedim belki bunlara annelik yapar. Çünkü biliyorsunuz Bella kızımız doğurmuştu. Yavrular 1 aylık oldu neredeyse. Onu bir denedik bakayım annelik yapacak mı diye. Bella da bu yavruları kabullenmedi. Annelik yapmadı. Çok sıkıntıya soktu beni. Bir yönden umutluydum ben dedim. Bu bakar ilgilenir diye. O da olmadı. O yüzden iş başa düştü. Şimdi dün de gittim bir tane UFO aldım. Çünkü bu yavruların devamlı sıcakta kalması gerekiyor. Hatta beni de sıkıntıya soktu şimdi.
Çiftlikte nasıl yapacağım? Bunların devamlı başında ilgilenmem gerekiyor. Gidip gelmem gerekiyor falan bilmiyorum arkadaşlar. Rabbim yardımcımız olsun. Şimdi bak onlara bir süt tozu hazırladım ben şöyle gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bunları köpekler için özel anne süt tozları var. Onlardan aldım. Normalde şişeyle biberonla vermek lazım da şimdi biberon yok bende. O yüzden bir şırınga yardımıyla veriyoruz. Bak bu da çok zor bir şey. Onu da geri göstereyim size. Yavrunun ağzına damla damla damlatman gerekiyor. Bak ilk bir tadına baktıralım onun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, görüyor musun nasıl emiyor? Sizden ricam yavrularımıza bir maşallah eksik etmeyin. Rabbim onları nazarlardan, kem gözlerden korusun. Rabbim evlatlarımızı bize bağışlasın. İnşallah onları yaşatırız. Elimden geleni yapacağım onlar için de bir anne gibi olmuyor daha bu süt tozları yani. Anne sütü daha farklı bir şey. İnşallah kurtarırız diyorum. Zaten genel rengi hep Şile'ye benzemişler. Renk olarak hep Şile'ye benziyorlar. Şile de çünkü böyle taygırdı. Tabii mazlumla da çiftleşince mazlum da sarı ya. Tam o rengin böyle devamı geldi arkadaşlar. Bak bu şırıngayla beslerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Akciğerlerine kaçıyor. Dün ben birkaç tane yanlışla kaçırdım. Ondan sonra hayvan öksür öksür durdu. O da akşam biberon bulamadım. Bunlar için özel biberonlar var da ondan bulamadım. O yüzden şırıngayla vermemiz gerekiyor. Kurban oldum benim. Ye. Aferin sana. Toplamda 3 cc veriyorum 2 saatte bir. 2,5 şimdi verdik bir yarım cc daha çekelim arkadaşlar. Süt tozumuzdan. Bir de sadece yemek vermesine bitmiyor. Bir de bunları tuvalet yaptırmak gerekiyor. Bak onu da göstereceğim size birazdan. Çünkü yavru köpekler kendi başına tuvaletini yapamıyorlar. Yeni doğmuş yavrular. En az aradan 2 hafta geçmesi gerekiyor. 2 hafta boyunca hem yemesi, içmesiyle hem de tuvaletini yaptırmasıyla uğraşmamız gerekiyor. Vallahi Rabbim bizi nasıl bir sınava soktu bilmiyorum. Keşke annelerini kaybetmeseydik. Harbiden Şile'ye gerçekten canım çok sıkıldı. Ben Şile'yi çok seviyordum. Videolarda pek görmüyordunuz ama agresif olduğu için benim için çok kıymetli bir kızdı. İlk defa hayvan yavru yapacaktı. Hayvana annelik nasip olmadı işte. Sezeryen riskli. Ama bilmiyorum. Vardır bunlara bir hayır diyorum. Ben kulun biçilmiş bir kaderi bir zamanı var arkadaşlar. Yani biçilmiş bir kaderi bir zamanı var. Şimdi toplam 9 tane yavrumuz kaldı. İkisini kaybettik maalesef. 9 tanesine elimizden gelince bakmaya çalışacağım. Gönül ister hepsi yaşasın. Uğraşacağız, çabalayacağız, didineceğiz de arkadaşlar. Zor. O biraz zor. Niye zor? Anne sütü olmadığı için. Bu süt tozları o kadar iyi şey değil yani. Bir anne sütü gibi hayvanın bağışıklığını güçlendirdiğini düşünmüyorum. Anne sütü apayrı bir dünya. O yüzden böyle durumlarda ölebiliyor. Mesela bizim İzabel kızı da aynıydı. İzabel de zamanında böyle biberonla beslemiştik yaban süt tozlarıyla. Onu çok şükür kurtarmıştık fakat kardeşlerini kaybetmiş. Onlar arasında bir tek İzabel yaşamıştı. Ben gene elimden geleni yapacağım. Yaşatabildiğimi yaşatmaya çalışacağım. Allah sizin yanınızda çok yoruldum geceden beri. Bunun başındayım. Bir sıcak vuruyor. Çok terliyorum. Uyumamam lazım. Takip etmem gerekiyor. Yemeğini yediriyorsun. Sıra sıra yavru çok. Ondan sonra git tuvaletlerini yaptırmaya uğraş. Gece boyu inlediler, ağladılar. Yani var ya, ne yapacaksın da anaları ölmüş, ne yapacaksın arkadaşlar? Onları halde bırakacak halim yok ki. Bakıp büyütmeye çalışacağız. Keşke Şile Hanım ölmeseydi, keşke Belli Hanım da baksaydı. Normalde böyle yavruların annesi öldüğü zaman süt anne köpekler de oluyor. Aynı insanlarda nasıl var süt analık yapanlar? Süt anne köpekler de oluyor ama her köpek yapmıyor. Mesela bizim gece anne olsaydı gece bakardı tahminim. Natasha bakardı. Onların biliyorsunuz annelikleri çok güzel. Tamam mı? Şunu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onların annelikleri çok güzel. Ama işte Bella Hanım bizi üzdü. Keşke Bella Hanım baksaydı. Zaten o da artık anneliğinin son dönemlerine gelmişti. İlk günkü gibi değil içgüdüsü. Hatta aradan bir ay geçmiş, sütleri falan da azalmaya başlamıştı da. Keşke baksaydı bizi çok rahatlatacaktı arkadaşlar da. Olmayınca olmuyor. Baksana şuna nasıl içiyor. Gel şöyle bir zoom yap. Aslanım benim. Dur.
Dur. Aferin sana. Maşallah bebeğim be. Maşallah aslanım. Oh yarası. Dur bak hepsini düşürdüm oraya. Maşallah dedik hemen ağzından atıyorum. Yavaş yavaş iç. Dur bakayım. Tadını beğenmedi herhalde bak. Yüzünü ekşisiyi beğenmemiş gibi görüyor musunuz? Abi bir de bu sütün sıcaklığı da çok önemli. Sütün sıcaklığı 38-30 derece, 39 derece olacak anne sütü sıcaklığı gibi. O yüzden ocakta az bir şey sütü ısıttım. Sonra da şimdi ufonun karşısına koydum ya. Ilıklığı devam ediyor, kaynar olmayacak, ılık olacak ki anne sütü kıvamında olsun, hayvan içsin. Anladın mı? Çok ince detayları var, çok zor arkadaşlar. Vallahi billahi çok zor. Dur bakayım bebeğim. Gel aç ağzını bakayım bir daha gel. Yavaş ol dur. Bazıları böyle içmek istemiyor, çıldırtıyor işte beni. Görüyor musun? Bu çok yaramaz bir şey bak. İç onu. Tükürme. Tam böyle emerken içine çektiği anda vermemiz gerekiyor. Ağlama, şimdi sıkmayacağız. Tam emdiği anda sütü sıkman lazım da bu çok beğenmedik yaratan. Geç bakalım aşağıya sen. Az daha takviye edelim de çok az demeden zorla içirmemiz lazım arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun? Gel bakalım buraya gel. Yaramaz seni gel. Şimdi aç bakalım ağzını yine. Dur yavaş. Yavaş. İşte genzine kaçırmamak da o kadar zor ki sütü içirirken. Dur oğlum. Bu tadını hiç beğenmedi bunu ya. Heh. Tamam sen in bakayım paşam aşağıya. Kaç tane bak gördün mü bak sonucu genzine kaçtı. Dur bakayım. Rahatlar şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aldı 2 tane. O 2 tanesini de çıkaralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Oğlum siz karışmayın. Sizin de sütlerinizi içireyim bakayım. Şurada durun aslanlarım. Devamlı kutunun içinde muhafaza ediyorum ki bunları sıcaklık eşit yayılsın. Kapalı yerde kalsınlar oda gibi ısısınlar diye. Ve kutudan çıkarmıyorum normalde. Sadece yemek vereceğim zaman ve tuvaletini yaptıracağım zaman arkadaşlar. Onun harici hiçbir şekilde çıkarmıyorum. Bak bu ne güzel içiyor görüyor musun? Bu adam gibi içiyor. Maşallah sana. Bazıları işte yemeği kabullenmiyor, beğenmiyorlar, içmiyorlar. O yüzden de ne oluyor? Beni sıkıntıya sokuyor. Gitmeyin bakın şu karışmasın da. Hepsi Tiger maşallah ya. Aynı şeyle benzemişim şuraya. Demek ki şiranın rengi çok baskın gelmiş arkadaşlar. Bir de çok merak ettiğim bir şey vardı. Şila diyordum acaba bunlar annelik yapacak mı? Çünkü Şila yavru köpeklerden nefret ediyor normalde biliyorsunuz. Küçük köpeklere saldırıyordu hep. Hiç sevmiyordu onları. Dedim acaba analık yapsa bu kendine gelir durulur. Veya yavruya da saldırabilir diyordum. Ulan göremeden gitti kızım ya. Vallahi billahi göremeden gitti. Şu karışmasın da arkadaşlar. Milim şöyle içirelim. Bak bu akıllı maşallah. Erkek mi? Dişiymiş. Kaç erkek kaç kız var bakmadım daha. Hiç saymadım bile. Şu ölenlerin ikisi erkek ama herhalde. He. Ölenlerin ikisi erkek arkadaşlar. Aferin oğlum ha. Aferin ona. Aferin ona. Bunun sebebi de şimdi anne dili hissiyatı gibi olması için. Şimdi onlara bak tuvaleti yapmamız gerekiyor. Yemeklerini verdim aradan 5 dakika geçti. Yani bunların bak karınlarını okşamamız lazım tamam mı? Şu kutuyu şöyle alayım ben. İşimiz bittikten sonra kutuya koyalım. Bak şimdi nasıl yapacağız gel. Şimdi bak bu şekilde bu taraflarını iyice bir alta üste doğru okşayacağız tamam mı şu şekilde. Buralara baskı yapacağız ki uyarmamız lazım tuvalet yapması için. Aslında elle daha rahat oluyor da ben iyisi elle yapayım dur.
Bağımlıyla zor oluyor. Şimdi bak. Şu şekilde. Bir de bu arka tarafını, anüs tarafını uyarmamız gerekiyor. Oradaki sinirleri çalıştırmamız gerekiyor ki tuvaletini yapsın, anladın mı? Bu çok sıcak geçiyorsun. Tamam, gel buraya. Şu şekilde buraları uyarmamız gerekiyor. Alttan üste doğru annesinin dili gibi yani. Bak gördün mü, tuvaletini yaptı şimdi, çek. Bak, görüyor musun? Tuvaletini şimdi yaptı. Ufak ufak narin dokunuşlarla. Şimdi şunu bir ayıralım. Geç oğlum sen buraya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini teker teker böyle uyarmamız gerekiyor. Bunu da her yemek verdikten 5 dakika sonra yapacağız. Hepsine böyle teker teker ilgilenip tuvaletini yaptırmak gerekiyor. Görüyorsunuz değil mi ne kadar zahmetli ve zor. Allah'ım güç kuvvet verdikçe inşallah hepsiyle ilgileneceğim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Başka yapacak bir şey yok. Dur paşa, sakin ol, dur. Dur bakalım, dur. Şimdi tuvaletin yapacağı yerlerin sinirlerini uyarıyoruz ki yapsın. Anladın mı? Geç bakalım sen de paşam. Şimdi ben hepsini halledeyim. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra da birazdan çiftliğe gideceğim. Daha Şila Hanım'ı gömmedim çünkü. Akşam onu çiftliğe koydum. Akşam göğsüne gömemem diye. Hemen yavrularla ilgilendim. Oradan gideceğim. Şila'yı gömeceğim. Çiftliğe kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar şimdi çiftliğe geldim. Tyson baba bir sakin ol. Yakışıklı oğlum benim, bir sakin ol bakalım. Yine bizim çocuklar ne var ne yok burayı parçalamışlar, görüyorsunuz. Bu bizim Faysal'ın işi. Yavruları da evde bırakamadım. Dedim şimdi evde tek başına UFO'yu bıraksam olmayacak. Allah korusun bir yangın falan çıkar, bir şey olur. Ne olur ne olmaz, onları öyle bırakamam. Arabaya koydum. Arabayı da açık bıraktım. Kliması çalışıyor üşümesinler diye. Çünkü yavruları çok sıcak tutmamız gerekiyor abi. Onlar bir soğukta kalırlarsa vücutlarının bağışıklığı düşer, ölür. Zaten bizim çiftliğin en kötü huyu bu. Burada elektrik olmaması. Yani sen buraya panel de koysan, öyle gidip soba falan çalıştırmaya kalksan panelin gücü yetmez. 500 milyarlık panel yapman lazım. Veya tüp çalıştırayım. Tüpe bir ara takıyordum ya soba. Ulan hemen bir günde tüp bitiyor. Ona da para dayanmayacak. Şimdi bizim bu çiftlikte yavrulatma işi çok zor oluyor. Tyson baba koş. Zaten Şila'yı ben çiftleştirmedim. Ne dedim size? Ben daha Şila'nın bir kere kızana geldiğini görmemiştim. İster istemez böyle bir durum yaşadık. Çiftleştiler. O da fark etmedim çiftleştiğini yani. Sonradan Şila'nın karnı büyüdüğü zaman gördüm. Yani elimizden gelince yavruları yaşatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Şila'yı gömmem lazım da bizim dede gene yaramazlık peşinde bak. Ya bu dede öyle bir çocuk ki bir köpeğin kızana geldiğini görsün peşinden ayrılmıyor. Bak şimdi de karam kızana geliyor herhalde. Koku salgılamaya başladı. Karamın peşinde geziyor, görüyor musun? Ulan dede ne adamsın oğlum sen ya. Bu dedeyi biraz kapatmam lazım. Bak Leo'ya saldırma, akıllıdır. Elleme Leo'mu. Gene geliyor bunlar yüzümü güldürüyordu arkadaşlar. Ne yapayım, Allah'tan diğer evlatlarımız var. Moralimiz bozulduğu zaman, canımız sıkıldığı zaman onlar Allah razı olsun yüzümüzü güldürüyorlar. Dün akşam da hava karardıydı. Şila'yı koydum motorun remorkuna. Onu birazdan nasipse gömeceğim. Üstünü de kapatmıştım diğer köpekler yanaşmasınlar ona diye. Gelin arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Şila'yı bir görelim, gel. Bak şu anda gördüğünüz gibi buz gibi olmuş. Güzelim kızı haybiye kaybettik. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim arkadaşlar, bak. Bak burası ameliyat yerini gösterdi. Dikiş izleri falan burada var. Sezaryen yapıldığı için karnının burası açıldı, kapandı. Yavruları oradan aldılar. Ya ilk doğumunu da yordum şimdi. Yaşı Şila'nın nereden baksam 3-4 yaşında vardı herhalde. İlk doğumunda bayağı bir sıkıntı çekti hayvan. Normalde böyle olmaması lazım. Hani baktığın zaman Mazlum da çok acayip ağam şahım iri bir köpek değil yani. Ama nasıl böyle gelişti, nasıl böyle bir durum yaşadık, niye kaybettik? Yani bir ihmalsizlik mi vardı, o mu vardı, bu mu vardı bilmiyorum arkadaşlar. Yine şunu kapayalım da gelin şöyle gidelim. Yani durum harbiden çok canımı sıktı benim. Çünkü abi veterinerle konuştuk. Veterinerle ilk gün gelmene gerek yok. Bir takip et dedi. Normal ama ben
benim görüşüm o rahimin şişliğinde bir sıkıntı vardı. Çünkü çok fazla şişmişti arkadaşlar. Benim görüşüm oydu. Şimdi ben de veteriner değilim. Bu işin okulunu, mektebini okumadım. Dersini görmedim, eğitimini almadım. Sadece kendi yaşadıklarımızla, tecrübe ederek gördüklerimizle konuşuyoruz. Öyle bir tahminde bulundum. Veteriner bir şeye gerek yok dedi. Sonrasında ameliyatta yavrunun kanala tıkandığını söyledi. Yeşil sıvı salgıladığını, zehirlenme durumunun olduğunu. Ya bilmiyorum, hani harbiden insanın çok moralini bozuyor. Gerçekten Şinagül gibi köpekti. Çok da kaliteliydi. Ulan ne güzel, yeni de bir eş aldık ona. Tam dedim Şine'ye güzel bir layıkıyla eş buldum. Ettiğim ama bazen nasipte olmayınca olmuyor. Onun da biçilmiş kaderi oymuş arkadaşlar. Ama dedim ben size, sezaryen işi sıkıntı. Bizim başımıza iş açar. Ne olur ne olmaz. İçime de doğmuştu böyle bir şey olacağı. İnsanın içine doğduğu başına geliyor. Yapacak bir şey yok. Hani gene şu konuda vicdanım var. Elimden geleni yaptım. Abi sezaryen operasyonuna soktuk. Kaç para biliyor musunuz sezaryen? 18 bin lira veteriner fatura çıkardı. 18 bin lira. O köpek öldü. Yavruları sağ kaldı. Hani veterineri tanıyorum. Veteriner dedim ben. Başkası dedim. Başkasının da olsa yemin ediyorum parayı vermezdim ona dedim. Hem köpek ölecek. Ama tabii ameliyatta her türlü durum, her türlü risk oluyor yani. Ama insan işte öyle canı sıkılıyor, öyle morali bozuluyor ki anlatamam size. Yani yavrularla uğraşması şimdi ayrı bir meziyet, anladın mı? Bir iki tane değil ki. Bir sürü yavrumuz var. Pusat baba gel. Tamam gençler, sakin olun. Gel şu benim huzur bulduklarımın yanına bir gidelim, gel. Leo. Leo'yu da alsam mı ki buraya be? He? Ya da almayayım, dur. Şimdi güvenemedim Leo'ya. Fıstık gel. Güzelim neredesin aşkım? Ya yaramazlık yapmayın, tamam. Bak işte bak, Memati ile Zeynep. Lan! İşte! Hayır! Şşt! Hayır lan! Şşt! Dur! Hayır dedim! Şşt! Ellemeyin! Tamam! Hey! Şşt! Dur! Hadi! Hayır! Şşt! Hadi! Hayır! Hayır dedim bak! Şşt! Hadi! Haydi lan! Bağırtmayın beni, adam gibi durun. Ama Zeynep sen de bok yiyendik bak. Bak Leo'dan dayağı yiyeceksin şimdi. Memati'ye niye saldırıyorsun kızım? Isırmadı Memati'yi de, Memati yavruyu altına aldığı gibi korktu o yüzden. Dede de hemen onu savundu bak, helal olsun dedeye ya. Tamam, bir sakin. Bir sakin. Memati'ye bakayım bir şey var mı? Dur Memati'yi de alalım yanımıza. Memati gel. Gel oğlum. Korkma gel. Gel. Memati'yi korkuttu ya. Dur. Hayır Zeynep, bak kızacağım şimdi, bekle. Bekle. Durun bakayım. Girmeyin içine. Burada niye huzur bulduğumu anladınız mı şimdi? Oraya bir gidiyorum, kargaşa bitmiyor. Kavgası, dövüşü bitmiyor. Orada sinirleniyorum bu sefer. Ha, burada benim huzur bulma noktam. Memati iyi misin oğlum? He? Memati'de bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Yok, altına aldı da Memati ciyak ciyak bağırdı, sadece ısırmadı kimse de onu. Yavruya korkuyor, daha ürküyor arkadaşlar. Ama helal olsun dedeye. Memati hemen nasıl korudu Zeynep'e karşı? Hemen devreye girdi. Vallahi dede olmasa var ya, büyük sıkıntı, çünkü Zeynep bunun korktuğunu görünce daha çok dalacaktı. O yüzden tamam gençler, sakin olun bakalım. Sakin olun. Boncuk. Ne yapıyorsun aslanım? Bunlara da geldim, az önce yemlerini verdim de arkadaşlar. Şimdi fazla oyalanmayalım. Tamam mı? Şunlar yemini yemiş mi, ona da bakayım da bir. Ben gideyim birazdan Şile'yi gömeyim arkadaşlar. Yemeğinizi yediniz mi lan? Aha gel, birisi yiyor burada. Pamuk. Yemeğini yiyor mu kızım? Sen pamuk değilsin de olsun. Yakışıklı kızım be, yakışıklı kızım. Güzeller güzeli kızım. Yiyor musun yemeğini? Baba üzgün. Babanın canı sıkın, ne konuştuğunu bilmiyor kızım. Vallahi şaka gibi başımıza geleni görüyor musunuz arkadaşlar ya? Vallahi billahi. Durum öyle canımı sıktı ki yani nasıl telaffuz edeyim, nasıl anlatayım, yemin ediyorum bilmiyorum. Çünkü harbiden başımıza gelen kimsenin başına gelmez yani. Başımıza gelen kimsenin başına gelmez.
Zeynep bak o suyu kirletme dedim sana. Kazanı az önce komple telledim, temizledim. Gitti bak gene kazanın içine giriyor. Yaramaz Zeynep. Yandın herhalde bu havada. He kızım? Bir saldım onu da iyi bir gelsin, enerjisi yerine gelsin diye. Sallamıyorduk bayağı bir zamandır. Ne olur ne olmaz dedim. Şimdi bahçede hastalık var ya arkadaşlar. Allah korusun Zeynep'e meyneye de geçer. Zeynep'e geçtim çoğu köpeği salmıyordum zaten ama bak bugün yeni başladım. Biraz daha çok şükür evlatları tedavi etmeye başladık. Biraz daha iyi gidiyor şu an durumlar. Daha da kayıp vermek istemiyorum. Bıktım yani. Yemin ediyorum bıktım. Üst üste çok fazla sıkıntı olmaya başladı. Vallahi billahi bıktım usandım arkadaşlar. O yüzden her halükarda artık Rabbime çok dua ediyorum. Sizler de bana duacı olun, bıktım abi. Kayıplardan, ölümlerden, sıkıntılardan, dertlerden bıktım yani. Yemin ediyorum bıktım. Tüm yaşama hevesimi kaçırdı benim. Güvercinlerime bak. Burası benim huzur noktam bak. Buraya geldim mi sessiz, sakin. Bahçede tek huzur bulduğum yer burası. Vallahi billahi tek huzur bulduğum yer. Bak dedeyi çek. Dede de şimdi pusatla kavga edecek. Dede! Baş belası! Sapık! Hemen bir dişi köpeği görsün. Nasıl sahipleniyor bak. Ama şimdi pusatla kavga etmesinler de. Görüyor musun dedeyi? Şuraya da yapmıyor lan. Tam manyak bu çocuk ya. Vallahi billahi tam manyak. Gideyim şu dedeyi kapayım. Oradan da gideyim şileyi gömeyim arkadaşlar, tamam. Haydi sizleri çok seviyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum bu arada. Dün Instagram'da paylaştım şileyi kaybettiğimizi ilk önce. Oradan herkes bana destek mesajları atmış. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Neyse haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.